Herkese iyi akşamlar. Yine hafta sonuna doğru yol alıyoruz. Aslında insanın da canı hiçbir şey yapası gelmiyor yani gündem o kadar can sıkıcı. Biraz da kafa dağıtıyoruz burada bir saat kadar. O anlamda olumlu etkisi oluyor. Bir de öyle bir yere gidiyoruz ki artık üretmenin haricinde hiçbir şansımız kalmadı. Üretebilenler, üretme bilgisi olanlar, üretebilme gücü olanlar e, katkıda bulunabilecekler olumlu şeyler için. Bunun haricinde her şey çok sıkıntılı. Üretebilmek, dolayısıyla arıcılıkta da üretim dediğimizde aslında bir işletmenin en önemli üretimi ana arı üretimi. Ana arı üretebiliyorsanız verimli bir işletme olursunuz. Bu kadar basit. Ana arı üretmesini bilmeyen işletmelerin finali bellidir yani. Eninde sonunda çökeceksiniz. Hiç kurtuluş yok. Ana arı üretmeyenler çöker. Şimdi bu canlı videolar yapıyoruz. Konular paylaşıyoruz. Tabii gün içerisinde çok fazla geri dönüşler alıyorum. Özellikle bu varroa mücadelesi ve e, ana arı üretimi, ama varroa mücadelesi bugünlerde çok daha dikkat çekici biçimde sorular alıyor. Ki gündem işte oksalik asit olunca özellikle yeni, yani oksalik asitle yeni tanışan arkadaşların e, uygulama öncesi son kez bir danışma ihtiyacı hissediyorlar. Güzel yani, hani gördüğüm tablo güzel. Bu iş gençlerle çok daha iyi bir yere gidiyor. Onu da rahatlıkla görebiliyorum. Hep birlikte el birliğiyle e, Türk arıcılığında e, güzel ve temiz üretimler yapabilmek, arılarımızı sağlıklı tutabilmek mümkün olacak gibi duruyor. O anlamda geri dönüşler beni mutlu ediyor. Elimden geldiğince onlara bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Tabii hani birçok kez söyledim, hani soru sormayı bilenler için bu tabii. Soru sormayı bilmeyenler için benim de yapabileceğim bir şey yok. Şimdi ana arı üretimi konusuna gireceğiz. Neleri bahsettik? Ana arının işte üretiminin gerekliliğinden bahsettik. Hemen hemen bir saat konuştuk bunu. Ondan sonra ana arı üreteceğiz kardeşim de bunu nereden üreteceğiz? Bizim damızlığımız mı var, anaçımız mı var? Bu konular üzerinde konuştuk. Şimdi bundan sonraki bugün bahsedeceğimiz konu o kadar çetrefilli ve herkesin doğrularının farklı olduğu konular. Şimdi ana arı üretimi için bize gereken en önemli şey nedir bu? Ne lazım bize? Ana arı üretimi için artık bir adet anaç, ana arı tarafından yumurtlanmış döllü bir e, yumurtaya ve finalinde bunun bir kurtçağa dönüşmüş hali lazım. Bize bir anaç, ana arı tarafından yumurtlanmış ve dördüncü gün kurda dönüşmüş döllü kurtçuk lazım. Lazım olan bu. E, Süreci biliyoruz. 3 gün, yani 72 saat kadar yumurta olarak kaldığını ve daha yumurta iken, yani 72 saat dolmak üzereyken o yumurtanın altına süt damlatılmaya başlandığını ve yumurtanın o sütün içerisine eriyerek kurçuk haline dönüştüğünü pek bir yerde de yazmaz yani. Şimdi
süt mevzusuna geldiğimizde hani bunun da bir anlatayım burayı, önemlidir. Şimdi hep söyleriz, kaliteli ana arılar üretmenin yolunun o kurtçağa çok arı sütü yedirilmesi gerektiği üzerine kurarız bütün stratejimizi. Yani deriz ki bu kurtçağa o kadar çok süt yedirelim ki finalde çok kaliteli bir ana arı olsun. Yani yumurta tüpleri harika gelişsin. Çiftleşme uçuşunda çok başarılı biçimde genetik zenginliğe ulaşmak üzere bölgemizin en kaliteli erkekleriyle çiftleşsin, onlardan sperm alsın ve sperm kesesini fulllesin falan. Değil mi? Bütün strateji şeye kurarız. O gözün içi böyle şahane sütler olsun. Bir kere bilmemiz gereken şey şu. Hani buraya çok takılmamamız gerektiğinden bahsederek konuya giriş yapacağım. Kurtçuğun yaşamı boyunca, yani 4. gün, 5. gün, 6. gün, 7. gün, 8. gün, 9. gün ve daha sonra kapatılıyor. Bu süreçlerde verilen sütün içeriği sürekli değişiyor. Yani 8. gün verdikleri, kurdun altına verdikleri sütle daha 4. gün verdikleri sütün arasında farklar var. Kalite 4. gün verilen sütü tüketmesi, 5. gün verilen sütü tüketmesi, 6. gün verilen sütü tüketmesi ve finalde doğduğunda onun beslemesine sunulan sütün tamamını tüketmesi çok istenen bir durum olması gerekirken biz dibinde süt kaldığında mutlu oluruz. Bitirememiş bile deriz. Aslında bitirebiliyor olması en önemli şeydir. Hani takılmamamız gereken sütün miktarıdır. Bunu biliyoruz artık. Hani 4. gün, 5. gün, 6. gün, 7. gün o kurdun altına verilen sütün içeriği sürekli değişiyor. Bunu arıcı olarak zaten biz kontrol edemiyoruz. Yani kontrol edebildiğimiz bir şey değil. Ya 4. gün buna bu kadar süt verin ve şu içerikte olsun. 7. gün şunu verin diyemediğimize göre kontrol etmemiz gereken şeyler olabilir. Buraya odaklanalım. Ama hep şunu da söyleriz yani. Arkadaş yani bol sütle yetişen ana arılar çok kaliteli olur. Olmayabilir. Bunu söylüyorum. Şimdi bize ne lazım? Döllü anaçtan alınacak kurtçuk lazım. Şimdi yumurta kurtçuk sürecini zaten hepimiz biliyoruz. 4, 5 ve 6. günler kurtçuğa verilen süt normalde bir işçi arının tüketebileceği süt miktarı. Bir de şöyle bir şey söyleriz ya hani 4, 5, 6. günler arı sütüyle beslenir. Daha sonra kaba yemle beslenir deriz. Birçok yerde böyle söylenir. O kaba yemi de bir türlü göremedik yani. Kurdun altına 4. gün hatta yumurtayken o bırakılan süt 4, 5, 6. günlerde o bırakılan süt o kurdun hemen hemen gelişimde kullandığı en önemli besin maddesi. Dört, beş, 6'daki bu yani ana arı olabilme özelliği. İşte bu ya 6. gündeki kurtçuktan yapılan ana arıların kalitesizliği mevzuları da aslında biraz da buradan gelir. Oradaki süt miktarı 4, 5, 6. günlerde
başka hiçbir besleme yapılmaz ise o kurtçuğun dönüşümünün gerçekleşmeden bir işçi arı olmasını sağlar. O yüzden o 4, 5, 6. günler gerçekten çok çok önem taşır. Miktardan farklıdır bu söylediğim şey. Yani arı sütün miktarından öte bir şeydir. Elbette 4. gün sonunda işçi arı değil de ana arı adayı olarak beslenen kurtçukta oradaki süt miktarında ve içerikte değişiklikler var. Şimdi sahaya baktığımızda ana arı memesi olacak olan bu bizim kurtçuklar, bunun istenen bir şey var. Bu ana arı memelerinin mobil olmasını istiyoruz. Mobil. Yani taşınabilir. Neden? Bunun sebebi belli. O ana arı memelerini istediğimiz yerlerde kullanabilme isteği bu. Çok da doğru ve bütün dünyadaki arıcılık sistemleri de hep bu mantık üzerine kuruluyor. O ana arı memelerini sökebiliyor, taşıyabiliyor ya da kesip götürebiliyor olmamız önem taşır. Tüm arıcılık yani ana arı üretiminin tüm metotlarında bu böyledir. Soruları kaçırıyorum arkadaşlar ya. Bana soru soruyorsunuz, harika da. Evet. Şimdi transfer esnasında döllenmemiş larva aktarma konusu. Adem hocam daha oraya gelmedik. Hele bir aktaralım bakalım. Şimdi ana arı memesini mobil istiyorsak eğer en başında kurtçuğu mobil hale getirmek lazım. Bunun teknikleri var mı? Var tabii, yani adamlar yapmış. Bir, kurtçuk transferi. Yani kurtçuğu bir yerden alıp sizin istediğiniz o mobil sistemlere aktarmak. Ya da hiç kurtçuğu aktarmadan yine ana arıyı yumurtlatarak, buradaki ana arı tabii önemli bir ana arı, anaç ana arı. Bunu bir yere yumurtlayarak onları böyle Lego biçiminde, yani bu janterden bahsediyorum, bir yerlere aktarabiliyor olmak. Hep kurgulanan şey ana arı memesini mobil hale getirebilmek. Ve bütün sistem bunun üzerine kuruludur. Sonuçta ana arı üretimi için de meme lazım, yani ana arı memesi lazım. Nerede bulacağız? Nasıl yapacağız? Bunları konuşalım. Bu evet, aslında gündemde şu andasın. Onu da söyleyeyim bitsin, bir daha da konuya eşlik ediyorum. Bu çifte kavrulmuş hikayelerini zaman zaman hep yazıyoruz. Ama ben bugün sahip olduğum arıcılık saha bilgileriyle bir kurtçuğun 5. ya da 6. gün oradan uzaklaştırılarak onun yerine daha bir küçük kurtçuğun o bol miktarda sütün üzerine konulmasının o finalde kaliteli bir ana arıya sahip olunmayacağı görüşünü savunuyorum. Sebebi olarak da az önce anlatmaya çalıştığım şeyler, her gün o kurtçuğa verilen farklı içeriklerdeki arı sütleri. Arı sütü dediğimiz şey de öyle bir standart bir şey yok. Hani kontrol edemediğimiz bir şey, standardı yok. Ya ben arı sütü üreticisiyim yani. Yok standardı. Her gözde farklı. Yani her bir arı sütü üretimine göre her bir gözün içerisindeki arı sütünün içeriği farklı. Sebebi ne? Neden farklı? Çünkü oraya aktarmış olduğunuz kurtçukların
Aralarında saat farkı var. Saat farkı olduğuna göre içerik farkı var. Şimdi bizim yani arı sütü üreticilerinin en büyük yaşadıkları sorunu söyleyeyim ben size sahada. Özellikle arıcılar tarafından geri dönüşler. Süt gönderiyorsunuz, talep ediyor. Diyor ki ya bu çok akıcı. Normalde diyor bizim ana arı memelerinin içindeki sütler akmıyor ki. Sen hiç yani 72. saatte o sütü yemedin ki. Parmak gibi olmuş ana arı memeleri. Ancak o zaman o arı sütünü yedin. Koyu ve içerik olarak da artık kurdun bir hayli tükettiği arı sütünü yedin. Dolayısıyla erken yediğinde aslında daha sıvı, içeriğin daha keskin olduğunu çok net görebiliriz. Arı sütü içeriği saatlik değişen bir şey. Çifte kavrulmuş işte bu yüzden uygun değil. Sen getirmişsin 5,5 günlük yapmışsın kurtçuğu. Dönüşüm başlamış. Onun ana arı adayı olması için süt tüketimi başladıktan sonra dönüşüm başlamış. Siz onu oradan alıyorsunuz. 4 günlük bir kurtçuk koyuyorsunuz. Diyorsun ki hadi sen de dönüş. Dönüşür. Ama gelişimde eksiklikler olur. Ya gelişimde eksiklikler nedir? Ya diyelim ki yumurta tüpü sayısı atıyorum birinde 150 ise öbüründe 100'de kalır. O aradaki o küçücük fark günlük yumurta üretimindeki başarıyı da getirir. Ya şeyi unutun. Hani daha çok süt yedirme çabası doğru değil. Doğru saatlerde doğru kurtçuk doğru beslemeyle muhatap olacak. Şimdi nasıl olacak bu işler? Bir sürü formül var. Bir sürü seçenek var. Dün akşam mı? Yok, bir gün önceki akşamdı sanırım. Oğullardan bahsettik değil mi? Şimdi oğullar çok iyi bir kaynak bununla ilgili. Biz oğul davranışlarını kontrol altına alarak belirli bir süre sonunda oğul davranışını önleyebileceğimizi söylerken tam tersine şunu da yapabiliriz. Ben oğulcu arılarla çalışmak istiyorum. Oğulcu arılar benim işime geliyor çünkü ben işte arı süt üretimi yapıyorum. Ben polen toplayan birisiyim. Bana oğulcu arılar lazım. Ben arılarımı oğulla çoğaltacağım, baharda arı satacağım. Dolayısıyla hedefleriniz oğullarla çoğalmayı gerektiriyorsa daha ne istiyoruz ki? Arı oğula niyetlenmiş. Niyetlenmiş. Ya niye onu oğul verdireyim ki? Dikmiş memeleri. Ana arı da orada. İlk oğlu ben alırım. O ana arıyı bir çerçeve ayırıveririm. Hemen ön tarafına bir bölme yapıveririm. Aldım oğlu. Değil mi? Bir çerçeve arı, ballı bir çerçeve, kuluçka da yok. Oğul vermeye niyetlenmiş ana arıyı da kovanın önüne ayırırım. Zaten arkada bir sürmeme de dikmişti. Sabrederim. Acelem ne? Sabır. 4 gün sonra, 5 gün sonra hafta sonu arıcısıysam eğer bir hafta sonra gelirim. Tabii buna dikkat etmek lazım. Yani bu zamanlamaya bu ana arı daha yeni bir oğul davranışı göstermiş bir ana arıdan bahsediyoruz. Kapalı memeler gördünüz. Ana arıyı da gördünüz. Hava şartlarından dolayı çıkamamış ana arı. Buna da tabii o anda tedbir almak lazım. Memeleri kapalıysa eğer onun ne kadar süre sonra doğacağını bilmek çok zor. Dolayısıyla o zaman hemen işlem yapmak lazım. İşlem ne? Ya biz oğuldan çoğaltmak istiyoruz. Aha sana bir sürü ana arı memesi, değil mi?
Arkada 14 çerçevelik bir arı. 15 çerçeveydi. Bir çerçeveyi anayı öne böldük. Arkada da bir sürü memeler ve oğlan niyetlenmiş bir koloni. Bunu bölerim. Kaça bölerim? Ya dörder çerçeveden bölsek 3 tane kovan yapar. Üçer bölsek 4 tane yapar. Bir de ana arı 5. Böl. Bu bölme işlemi sonrası her kovanda kuluçka dağıtımını çok iyi yapmakta fayda var. Eğer kovanları başka bir uzak arılığa götürmeyecekseniz eğer kadro yapılarını da eşitlemekte fayda var. Eğer kovanı oğul vermeye niyetlenmiş kovanı yerinde bırakıyorsanız bir tane oraya da bütün açık yavruları bırakmakta fayda var. Neden? Tarlacı zaten oraya dönecek. Ve her kovanda ikişer adet farklı yaşlarda olması tercih edilen ana arı memeleri bırakılır. Geri kalan temizlenir, atılır. Ya da ben kafaya koydum arkadaş. Bir sürü ana arı üreteceğim. Bir sürü oğulun ana arı memelerini kullanarak bir sürü bölmeler yapacağım. Ne yapın? Mantık aynı. Bölmeler yapacaksınız ve buradaki ana arı memelerini keserek ya da çerçeve götürerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi olayın mantığını anladık sanırım. Arı oğula kalktı. Hemen hemen en güzel arılarımızdan bir tanesiydi. Bal yapacaktı bu. Biz bunu parçaladık 4'e 5'e. Sabırlı olmak lazım. Bal dediğiniz şey kaçmıyor. Çok özür dilerim. Birisi Flumevar kullanımı ile ilgili soru sordu. Kapattım. Beklerseniz ana arıların doğumlarını takip edersiniz. Ana arıların yumurtlamalarını takip edersiniz. Ve süreç sonunda yumurtladıktan sonra ya 5 tane bölme olacağına ufak ufak karar verdiğiniz bir arıya diğer kovanlardan takviyeler alarak o kovanı rahatlıkla bala yetiştirebilirsiniz. Geri kalanlarda size şahane genç ana arılı bölmeler olarak kışa koşarlar. Ama bu tür işlemleri yaptığınızda iki tane şeyi çok önemsiyoruz. Birisi üzerinden keki ve beslemeyi hiç eksik etmiyoruz. Bir diğeri de varroa mücadelesini hiç aksatmıyoruz. Zaten ya ben anlattım ya sanırım orayı atladınız. Oğul konusunu anlattığımda oğulculuktan nasıl uzaklaşılacağını anlattım. Burada anlattığım şey ben oğulcu arılarla çalışmak istiyorum kardeşim. Var mı itirazı olan? Neden oğulcu arılarla çalışmak istiyorum? Söyledik onu da. Baharda arı satmak istiyorum. En iyi arıyı arı böler. Bölünsün çıksın ağaçlara. Ben toplar kapatırım. Size ne? Parayı işçi arıya vermiyorsunuz mu siz? Şimdi Nisan ayında aralanlar parayı neye verecekler? Ya oradaki çerçeveye mi para vereceksiniz? Sizde de var bir sürü. Ölen arıların çerçeveleri duruyor. Arı sütü üretiminde oğula niyetlenen kolonilerde arı sütü üretimi zirve yapıyor. Niye çalışmayayım oğulcan arılarla? Gibi sebeplerden dolayı
Doğal oğula kalkmış arılarda bu tür bölme işlemleri yapılabilir. Sahada yapılıyor mu? Of, hem de nasıl. Oğul vermiş. Yani oğul vermiş. Arkada bir sürü bakire ana kalmış. Ya da bir sürü ana arı memesi kalmış. Bunları kullanmıyor muyuz? Kullandığımızı da anlattık. Neden kullandığımızı anlattık. Gün gelir 2 tane döllü yumurta yumurtlayabilecek bir ana arıya ihtiyacınız olur. Aman bunlar oğul ana arısı. Sık kafasını, hepsini atalım. Ana arı üretimini öğrenmenin en güzel yollarındandır bu. Maliyet sıfır. Ana kaybı sonrası geride oluşan bir sürü ana arı memeleri. Açtınız kovanı. Farklı ırk meme çok rahatlıkla verilebilir. Hiç sıkıntı yok. Kovanı açtınız. Kuluçka bölümünü bir çektiniz. Bir sürü açık kapalı meme var. Anar kaybı sonrası mı bu memeler? Yoksa oğul davranışı mı bu memeler? Nasıl anlayacağız? Çektiniz çerçeveyi. Aha, bir sürü meme dikmiş koloni. Acaba içeride ana arı var mı? Oğul verdi mi? Ya da ana arı kaybı sonrası mıydı bu memeler? Bunu nasıl anlayacağız? Dıt 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 dıt. Hadi bakalım. İşte arıcılık dediğiniz şey bu küçücük ayrıntılarda gizli. Çok döneriz kovanın etrafında. Bu ne acaba? Ana arı var mı acaba? Çektiniz. Memelerin pozisyonları ve yerleri size söyler. Memeler çerçevelerin alt kısımlarında ve ön arka bölümlerdeyse genelde oğul davranışıdır. Çerçevenin orta yüzeylerinde de ana arı memeleri varsa bu da bir ana kaybı sonrası bir oluşan ana arı memeleri olduğuna karar verilir. Oğul verip vermediği konusu ise tabi yumurta takibiyle anlaşılabilir ama bu çok zor bir şeydir. Bazen yumurta olmasına rağmen birinci oğul çıkmış olabilir. Yani memelerin evet petek üzerindeki yerleri bize bunun bir doğal oğul davranışı mı yoksa ana arı kaybı sonrası oluşan ana arı memeleri mi sorusunun da cevabını verir. Peki doğal oğul sonrası oluşan memeleri kullanmakla ana kaybı sonrası oluşan memeleri kullanmak arasında fark var mıdır? Değil mi? Şimdi doğal ana arı memelerini kullanırsak genetik olarak işte oğula yatkın arıları yetiştirme ihtimalimizden bahsediyoruz. Şimdi ana arı kaybında da bakılacak şey ölen ana arının durumu, kalitesi. Valla öyle ana arılar ölür. Son bir tane ana arı memesine kadar kullanmak istersiniz. Zaman zaman olur. Şimdi o ana arı sizin anaçlarınızdan bir tanesi olabilir ki olma ihtimali çok yüksektir. Sürekli kurcaladığınız için anaç ana arıyı götürebilirsiniz. Bir hafta sonra ondan kurçuk almaya diye bir açarsınız.
Allah her yer meme dolmuş. O ana arının size verebileceği son mirastır o. O mirası iyi kullanmak adına oradaki memelerin tamamı kullanılabilir. Ama ölen ana arının geldiği yer konusunda net bilgilerimiz yoksa, başarısı konusunda net bilgilerimiz yoksa, ben o tür ana arı kayıpları sonrası oluşturulan ana arı memelerinin kullanılmasını pek doğru bulmam. O memelerin tamamını temizleyip o arıları yeni ana arılarla arılandırmak önerilir. Bunun yolu da şudur, kolay yolu da onu da söyleyeyim. Çok güçlüyse eğer bölerek ana arı kabul ettirmek ve finalde yine 2-3 arıyı yine bir arıda toplamak konusu önem taşır. Bu konuları anlatırız yine. Çünkü bu farklı bir konu, bizi çok dağıtan bir konu olabilir. Hani bölme, finalde toplama, bunlar aslında koloni yönetimi konularıdır. Arılık yönetimi konularıdır. Ama önem taşır. Hani 15 çerçeve bir arıya bir tane ana arıyı kabul ettirmektense bunu 3'e bölüp 5'er çerçevelik arılara 3 tane ana takıp bir koloniyi 3 ana arıyla çalıştırmak değerlendirilebilir. Evet. Hüseyin Diner, dersi dinlemiyorsun. Şimdi ölen ana arının niteliğini biliyorsan ya zaten kullanıyoruz yani. Son damlasına kadar. Emin değilsek o ana arının yavrularının bize dönüşündeki ne olacağı ile ilgili emin değilsek bu riski almaya gerek yok. İptal et. Kalk senin yetiştirdiğin diğer ana arılardan, hazır yumurtlamış olanlardan takıver. Neyi bekliyorsun? Sezon kaçıyor. Tak gitsin. Evet. Bir de şeyden bahsedelim. Süper sedur dediğimiz bir olay var. Normal ana arı faaliyetlerini sürdürürken bir bakıyorsunuz kontrollerde, bazı çerçevelerin sağında solunda böyle bir ya da iki tane çok iri, devasa ana arı memeleri görüyorsunuz. Bir taraftan da ana arı faaliyetine devam ediyor. Şimdi süper sedurlarda bu bir oğul davranışı mı? Yoksa ana arıyı değiştirme. Yani süper sedur davranışı, ana arıyı koloni mevcut ana arı yumurtlama faaliyetlerine devam etmesine rağmen bir taraftan o ana arıyı değiştirmek üzere yaptığı çaba. Bu çabanın karşılığı ne yapması lazım çaba? Bir ana arı memesi yapması lazım. Bir iki tane ana arı memesi oluşturuyor. Ana arıda dokunmuyor onlar ya da dokundurtmuyorlar. Mevcut ana arı faaliyetlerine devam etmesine rağmen genç ana arı doğuyor. Çiftleşme uçuşuna çıkıyor, çiftleşiyor, dönüyor, geliyor. Anaç ile yavru farklı peteklerde bir müddet yumurtlamaya da devam ediyorlar. Ve finalde koloni sağlıklı görüyorsa genç ana arıyı, diğer yaşlı ana arının işine son veriyor. Harika bir uygulama koloni açısından. Ve bunu genelde de sizler görmezsiniz. Bu uygulamalar genelde yoğun bal akımlarında olur. Karar vermeniz gereken şey nedir? O ana arı memeleri gerçekten oğul memesi mi yoksa süper sedur mu? Bunu karar vermek basit aslında. Sayıları çok az ve çok daha iridir. Peki arıcı olarak nasıl bir teknik uygulayalım? Hayır, konu zaten çok dağıldı arkadaşlar. Muhtemelen yine iki konu yapacağız bunu. Çünkü bölme var, daha miller yöntemi var.
Janter'in Janter hakkında söyleyeceklerim var. Bunu 2 bölüm halinde yapacağız. Yani zaman yetmeyecek çünkü. Ben şöyle yapıyorum. Yani bu süper sedurlarla ilgili şunu yapıyorum. Size de böyle öneririm. Bizim arkadaş grubumuzun büyük bölümü böyle yapıyor. Genelde de nerede görüyoruz bunları? Onu da söyleyeyim. Yani sağlıklı arı ürünleri üretimi yaptığımız ana arılarda pek görülen bir şey değil. Elimizde anaç koruma programı diye bir şeyimiz var. Yani anaçları koruma. Bakın bu konuya da geleceğiz. Bu önemli bir konudur. Ya bir anacın iyi yavrular verdiğini tespit ettiğinizde o anaç çok değerli hale gelir. Ve onu koruma ihtiyacı hissedersiniz. Neden korursunuz? Ya onu üretimden çekersiniz mesela. Onu ne kadar yaşlanırsa yaşlansın arılığınızda bulundurmak ve kışlatmak istersiniz. Ne kadar az sperm kullanırsa o kadar uzun süre yumurtlama kapasitesi devam eder. Bunun gibi bir sürü şey. Bunu yine anlatırız zamanı geldiğinde. Saklıyorsunuz ya 3 yaşında, 4 yaşında anaç diye sakladığınız her yıl onun kurtçuklarından faydalandığınız anaçların arkasından bizim bu işçi arılar iş çevirir. Neden iş çevirir? Ya dışarıda güzel faaliyetler var. Nektar akımı, polen akımı falan. Ya bizim arı, bu ana arı bundan bir halt olmaz diyor. Ya hep 4 çerçeve diyor bu arı. Halbuki onu 4 çerçevede hep tutan biziz. Ve bunun arkasından oyun çevirirler. Süper sedum memeleri dikerler. Genelde bunlarda olur. Bilmiyorum, ben de böyle. Şimdi ben ne yapıyorum? Yapsın. Zaten onu 5-6 günde bir kurtçuk lazım olduğunda falan ya da janter kurmaya gittiğinde görüyorsun. Kapatmış 2 tane şahane meme. Hemen alıyorum o ana arı memelerini. Bir bölme yapıyorum. O bölmenin ortasına bu ana arı memelerini yerleştiriyorum. Tabi diğer o benim gözüm gibi baktığım anaç bir de süper sedur yaptıysa artık onu acayip, onu hiç boşlamam. 4-5 günde bir kontrol ederim. Onlar süper sedur yaptıkça alırım. Yaptıkça alırım. Ne hedeflerim burada? Şunu hedeflerim. Ya bir ana arı var. Yavru olarak onun verdiği yavrular benim üretim kolonilerimde de başarılı işler yapıyor ve o ana arıyı değiştirmeye kalkıyorlar ve üstün seçicilik özelliği göstererek, yani binlerce kolonide binlerce kurtçuk varken gidip 2 tane memeyi çok özel biçimde seçip çok özel biçimde besliyorlar. Kaçırır mıyım bunu ben? Gördükçe bölerim. Gördükçe bölerim. Eğer bu ana arı benim için çok değerli bir ana arı değilse ve süper sedurunu yakaladıysam, ana arıdan hiç yavru yetiştirmemiş olsam dahi en azından 2 kez onun süper seduru yavrularını alırım. Onun özelliğinden faydalanmak amaçlı. Yani seçilmiş kurtçuklar ve iyi besleme ile ilgili o davranışından dolayı o ana arı benim için anaçlık görevi görmese bile sadece işçilerin o seçici davranışından dolayı 2 kez şans veririm, alırım. Üçüncüye eğer arkadan tekrar meme dikerlerse bu sefer ana arıyı alırım. Joker der atarım. En son arkada kalan memeyi doğması ve
Yumurtlayana kadarki süreci takip ederim. Olmazsa kolay zaten. Kaldırırsınız yerinden, dağıtırsınız gider. Süper Sedur'la ilgili daha sonra anlatacaktım ama hazır gündeme geldi. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Bunu çok çok iyi değerlendirin. Bu Süper Sedur'la doğan ana arıların çok başarılı olacağından falan değildir bu. Yani olaya şey olarak bakalım. O işçi arıların Süper Sedur yaparak o ana arının yerine devamlılıkları için seçtikleri o 2 tane 3 tane kurtçuğun ne kadar değerli olabileceği ve beslemenin de çok başarılı yapılabileceği düşüncesinden harekettir bu. Süper Sedur tüm memelerden çıkan arılar harika olur diye bir şey yok. Yetiştirdin, beğenmedin, sık kafasını ya da at jokere. Ya bak at jokere diyorum. Demek ki bizim arılığımızda sezon boyu bir tane banka kovanımız olacak değil mi? Bir arıcılık işletmesine girdiğinizde aslında bakmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şudur yani. Banka kovan var mı? Banka koloni var mı? Banka kolonisi olan bir arıcılık işletmesi gerçekten ileri teknikler uyguluyordur ve seleksiyon yapıyordur. Oluşturun. Çok faydasını görürsünüz. Bakın şey yaparsanız ipin ucunu kaçırırsınız. Ya dursun bu burada. Ya sürünsün burada bu. 2 çerçeve dursun, çekin oyundan. Karar verdiyseniz, bu ana arı bana yaramaz diye karar verdiyseniz o kararınızın arkasında durun, atın bankaya. Onları kullanırsınız bir şekilde. An gelir, 3 tane kutu doldurmanız gerekir. 3. Bir çerçeve arı silkelersiniz. O jokerlerden birer tane atarsınız içine. Atın böyle, atın. Tık tık tık. 2 gün sonra yeni oluşturduğumuz kutularda o jokerler tarafından yumurtlanmış, yalancılama ile ilgili sorunların önüne geçmiş biçimde 3 gün sonra o attığınız jokerleri geri toplarsınız. Banka. Bahsettik ilk videolarda, kaçıranlar var. Ana arısız en az 3 çerçeve arısı olan ve sürekli yavrusu olan ve dışarıdan yavru girişi yapıldığı için de sürekli ana arı memesi kontrolü yapılıp temizlenen kolonilere banka denir. Bankada açıkta gezen hiç ana arı yoktur. Tamamı tüptedir. Banka konusuyla ilgili video var. En başlara dönün, eskilere. Ayrıntıları orada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakayım süre ne kadar olmuş? 45 dakika olmuş. Aslında güzel de olmuş. Bölme. Daha hiç şeylere geçmedik. Bak kurtçuk transferi falan filan. Değil mi? Konu ne kadar güzel. Çetrefilli bir konu. Bölmeler yaparak Türkiye'de arıcılık kurslarının ve arıcılara öneride bulunan birçok arıcının ya da akademisyenin aslında yaptığı yanlışlardan bir tanesidir. Bölerek arı çoğaltmak. Bölerek arı çoğaltmak. Vallahi ya böyle bir şey yok. Bu ülkede bütün arıcılık kurslarında da bu anlatılıyor yani. Bir arıyı, ana arısını ve diğer arıları üçer çerçeve şeklinde bölerek uzak arılıklara götürüp o kadrolarla, o kadro yapısı bozulmuş arılarla
anar memeleri yaptırmak. Vay vay vay. Böyle bölme olmaz. Buna bölme denmez. O koloniyi mahvetmek denir ona. Görürsünüz birçok yerde. Arıcılık kurslarında da böyle anlatılmıştır. Böyle arıyı dörde, al sana 4 kovan. Yapma ya. O kadar kolaydı da neden çoğaltamıyoruz biz arıları? Ha? Ya öyle bölme mi olur? Öyle bölme de olur. Onun teknikleri vardır. Ama bir ay boyunca o koloniyi niye bekletiyorsunuz? O arılar orada bir ay boyunca niye yatıyor? Ya bu kadar zengin miyiz biz? İşçi arıları yatıracak kadar. Ben o işçi arıları bahara getirmişim. Ha, böleceğim onları. Ana arı doğsun. Ana arı çiftleşsin, gelsin, yumurtlasın. Onu mu bekleyeceğim? Bundan sonraki konumuzda bu bölmeyle başlarız. Başlatıcı dediğimiz anasız bizim verdiğimiz kurtçukları ana arı adaylarına dönüştüren ve bizim verdiklerimizi, evet arkadaşlar, bunlar başarılı ana arı olabilirler kararını veren başlatıcı kovanlardan bahsederiz. Janter'den bahsederiz ve ana arı memelerinin oluşumunu bitiririz. Ana arı memesini oluşturduktan sonra zaten kolay. Bankayla ilgili soru soranlar, herkes daha önceki videoları seyretmedikleri konusunda kendilerini ele veriyorlar. Bankalama konusunu ilk videolarda anlattım, hem de çok çok uzun. Hatta bunu anlatırken zayıflamış kadrolarınızın kışa hazırlanması konusunda anlattım. Mantık aynıdır. Ama yine finalde ana arıları yetiştirdikten sonra banka konusuna yine geleceğiz. Bankanın da kendi içinde çok böyle dikkat edilmesi gereken unsurları var. Onu yine anlatırız. Yok daha ana arı kurtlarını, daha ana arı yani kurtçuk işindeyiz. Şimdi kısmet olursa bir sonraki konu bu bölme yönteminin hani yanlış anlatılanı söyledik, olması gerekenden bahsederiz ve devam ederiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Saygıyla, sevgiyle herkese selamlıyorum. Yine atladığım sorular varsa onların cevaplarını eğer bu konuyla ilgili ise elbette yazarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar.